Gezi bayağı yuva yapıyor ha yukarıda. Yumurtlamasa iyi. Hadi başla. Başladı. 3, 2, 1. If it's love that you need, you can't take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard. Herkese merhaba. Son videoda ben size pilot olmanın kaymaklı kısımlarını anlattı. Avantajları, dezavantajları, kötü kısımda bana kaldı. Ama tabii işin bir de bu yönü var. Şimdi hep birlikte hazırsanız o 10 tane toparladığımız pilot olmanın dezavantajı maddelerine hep birlikte bakalım. Eğer lise eğitiminizde benim gibi, ben de öyleyim bu arada, eşit ağırlık veya sözel bölümlerden mezun olup devamında da üniversitede bu bölümlere devam ettiyseniz ama pilot olmak istiyorsanız bir tık geride olacaksınız. Ama bu kapatılmayacak bir açık değil. Yani tabii ki bir mühendis, mimar veya benzeri bölümlerde okuyan insanlar size göre daha avantajlı. Fizik bilgisi olsun, matematik bilgisi olsun. Ama siz de onlar 3 bilim çalışıyor, siz 5 bilim çalışarak yani bir tık daha fazla çalışarak bu açığı kapatabilirsiniz. Kapatılmayacak bir açık değil. Her gün yeni insanla tanışmak, yeni bir iş arkadaşı edinmek, yeni kültürler tanışmak heyecan verici değil mi? Fakat bu her zaman böyle olmuyor. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu konuyla ilgili ayrı bir video çekeceğiz bu arada. CRM dediğimiz yani Crew Resource Management burada devreye giriyor tam olarak da. CRM'i basitçe özetlersem yani her gün yeni insanla tanışmanın aslında dezavantajı nasıl olabilir? Uçağı tek kişi uçurmak kolay aslında. Zor olan kısım uçağı 2 kişi uçurmak. Burada da CRM devreye giriyor. CRM kötü anlamda düşünmeyin bu arada. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Yeni ülkeler, yeni şehirler göreceksiniz diye avantaj kısmında bahsettim ben ama işin bir de görünmeyen kısmı var. O da şu. Bazen o kadar yorgun olacaksınız ki gözünüzü bile açamayacaksınız. Yani bırakın şehri görmeyi. Bir an önce odama gideyim, uyuyayım. Çünkü bazen yeri gelecek minimum istirahatte uçacağız. Yani minimum istirahat dediğimiz nedir? Uçuş sonrası bir dinlenme süreniz var. Ve o tam minimum limitte oluyor yani ve ona göre uyku düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Yani şehri göreyim, yok güzel restoranda yemek yiyeyim, o iş öyle olmuyor yani. Ben mesela son 3 haftadır Los Angeles uçuyorum. İnanın Los Angeles uçuşları en uzun uçuşlardan birisi ve gittiğiniz zaman sadece 24 saatiniz var. Amerika'da jet lag düzenine alışmak mı dersiniz? Oradaki yerel saate alışmak mı dersiniz? İşte vücudun biyoritmini oturtması mı dersiniz derken geçiyor. Yani orada şehri görüyorum, gezeyim öyle şeyler olmuyor yani. Bu da işin getirdiği en büyük dezavantajlardan birisi. İş yaparken seyahat etmek çok keyifli bir şey. Yani hem iş yapıyorsunuz hem seyahat ediyorsunuz. Bu herhalde çoğu kişinin çocukluktan beri hayaldir yani. Fakat bizim işimizde bu iş çok rutine bağladığı için bir yerden sonra artık yani seyahat veya iş değil de artık bir yerden sonra çok rutine bağlayacak ve bunlara böyle şey diyeceksiniz. Mesela atıyorum nereye gidiyorsun? İşte yine Amerika'ya uçuyorum. Hani böyle bıkkınlık değil de böyle bir rutine bağlama olayı olacak. Bu ilk başta çok heyecan verici gibi görünür. Tatlı gelir kulağa ama öyle olmuyor. Her iş gibi bu da rutine bağlıyor diyebilirsiniz. Yani dünyanın her yerini geziyorsunuz. Nasıl rutine bağlayabilir arkadaş? Evet arkadaş bağlanıyor yani. Bildiğin rutine bağlıyorsun. Yani. Çünkü işin bu senin sürekli seyahat ediyorsun. İşin gereği. Zengin yanaklar. Dolar, dolar. İşimizin yine güzel taraflarından biri gibi görünüyor. Fakat bunun da bir bedeli var aslında. Örneğin biz indirimli bilet alabiliyoruz evet. Ciddi oranda indirimlerle denk geliyor bazen. Fakat biz uçağa sadece boşsa binebiliyoruz. Yani bizim yerimiz hiçbir zaman garanti değil. Biz standby ticket dediğimiz uçakta yer olduğu sürece bir koltuğa oturabileceğimiz bilet alıyoruz. Uçakta yer yoksa binemiyoruz. Bunun ne gibi dezavantajı oluyor? Ya bekle işte ne olacak diyebilirsiniz. Şöyle oluyor. Bir yıllık izniniz var sizin. 15 gün eşimle, Mer'le işte bir yere gitmeyi planladım. Arkadaşlarım da geliyor. Arkadaşlarım garanti bilet almışlar. Biz almamışız. Otelimizi ayarlamışız, transferimizi ayarlamışız vesaire. Uçakta yer olmuyor ve binemiyoruz yani. O saatten sonra garanti bilet de alamıyorsunuz. Çünkü çok pahalı oluyor. Gerçekten çok pahalı oluyor. Erkenden almak da hep şu psikolojide oluyor insan. Ya açılır ya yer bir şekilde falan diye. O da olmuyor. Dolayısıyla bir anda tatil planlarınız işte ertesi günde uçuş olmayabiliyor. Haftada 3 sefer varsa bir anda tatil planlarınız gidebiliyor. Neydi be konu? Konu neydi? Konu neydi? Çok yönlü iş imkanları. Çok yönlü iş imkanları. Evet. Pilotaj eğitimi aldıktan sonra zaten Airbus'un, Boeing'in de araştırmaları mevcut. Sürekli görüyorsunuz haberlerden. İşte 2030 yılına kadar dünyada 5000 pilota ihtiyaç var, 50.000 pilota ihtiyaç var. Evet var ancak
Buna göre de sektör de çok büyüyor. Yani pilot okulları da açılıyor her yerde. Türkiye'de son 10 yılda inanılmaz derece pilot okulu sayısı arttı mesela. Macaristan'da ayrı imkanlar var. Amerika, Avrupa. Yani çok fazla rakibiniz var. Yani eğer hava yollarının kadet dediğimiz akademi programlarına girmediyseniz, ki bu programın iş garantili olduğu için ayrı tutuyorum. Bunlarla ilgili ayrı bir video da yapacağız zaten. Biz ikimize akademi mezunu olduğumuz için. Eğer normal uçuş okulunu bitirdiyseniz böyle şeylerin garantisi yok yani. Kimse size demeyecek ki 2030'a kadar 5000 pilota ihtiyacım var, hadi gel. Çok zorlu süreçlerden geçeceksiniz. Yani iş bulmak kolay değil aslında. Pilotlukta yaş arttıkça kıymetiniz artar. Yani bazı mesleklerde yaş arttıkça mesela yapamazsınız ya, bize tam tersi. Yaş arttıkça kıymetiniz artıyor. Bu da ne demek? Genç yaştayken kıymetiniz çok fazla değil. Çünkü uçuş saatiniz yok. Bizde de olay tamamen uçuş saatiyle ilgili. Yani ne kadar uçuş saatiniz varsa siz o kadar değerlisiniz. Kariyerinizin başındasınız, uçuş saatiniz yok. Sizi kim işe alacak? Hatta bir ara Pegasus'ta ve başka şirkette hatırlamıyorum tam, low cost şirketler şöyle bir şey yapıyordu. Yeni mezunları alıyordu. Çok çok cüzi fiyatlarda çalışıp, yani asgari ücretin bir tık üstü, öyle söyleyeyim yani. Çalıştırıyorlardı. Onların da işine geliyordu yeni mezunların. Çünkü onlar da uçuş saati yapıyorlardı. Bir yerden sonra tabii oturup konuşuyorlar tekrardan ama durum bu şekilde. Yani işin kaymaklı kısmının arkasında görünmeyen bir de işsiz pilotlar var ve sayıları çok fazla. Haberiniz olsun. Pilotluk global bir meslek. Bir meslek listesi olsaydı herhalde en üstlerde yer alırdı. Bunun ne gibi dezavantajı var? Şöyle, siz meslek global olduğu için ve standart bir iş olduğu için her yerde iş bulabileceğiniz gibi, atıyorum Körfez ülkeleri, Avrupa, Amerika, tabii uygun lisanssız olmak koşuluyla, bu lisans konusuyla ilgili ayrı bir video çekeceğiz zaten. İş bulabilirsiniz. Orada yaşayan yabancı pilotlar da, yani expat dediğimiz expat captain'lar da burada iş bulabilir. Dolayısıyla bu da bir dezavantaj oluyor. Yani siz onların ülkesinde iş bulabilirsiniz ama onlar da burada iş bulabilir. Hatta bir ara bayağı bir tartışma konusu olmuştu. Türkiye'deki yabancı pilotlar, işte o kadar işsiz Türk pilot varken vesaire. Böyle bir durumda mevcut. Bu da işte dediğim gibi mesleğin global olmasının dezavantajı. Ballı kaymaklı konulardan birisi maddi getiri. Evet, kimse inkar edemez pilotluğun Türkiye ve dünya şartlarında ortalamanın üstünde bir maaş getirdiğini. Fakat çok net söyleyeceğim tek cümleyle yani. Bu iş maddi getiri için yapılmaz. Yapılamaz yani. Mutsuz olursunuz. Evet, girebilirsiniz bu sebepten dolayı ama mutsuz olursunuz. Çünkü sağlayacağı şartlar size maddi getiriyi tatmin etmeyecektir. Yani maddi getirmesinin yanında götürdüğü çok daha fazla. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Kabaca özetlemek gerekirse başlıklar altında. Mesela benim yaptığım IR uçuşlar var. Extended Range deniyor. Yani saat farkının, belli saat farklarının çıkınca yerel saatten. Bu da bizim biyoritmimizi düşürüyor, dengemizi bozuyor. Gittiğiniz yerlere alışamıyorsunuz. İşte bir Los Angeles örneği vermiştim. Onun gibi. Bunun dışında şu an mesela İstanbul'da hava bulutlu. Muhtemelen bulut tavanı 10.000 fit atıyorum şu an, tam bilmiyorum. Ama biz 10.000 fitin üstüne çıkınca orada biz bekleyen bir güneş var yani. Güneş hani hep hava bulutlu zannediyorsun ama öyle değil. O güneşten de korunmadığımız ışınlar oluyor, işte ultraviyole ışınlar vesaire. Bunlar direkt vücudumuza bizim alıyoruz. Kokpitten ne kadar biz perdelik var çeksek de yetmiyor yani. Güneş hep var. Bu da ayrı bir sebep. Bunun acıları da zaten hep genelde emeklilik yaşından sonra 60 vesaire. Bazılarında daha erken tabii, bilemiyoruz. Şu an biz de sağlıklıyız çok şükür ama bilemiyoruz yani. Cilt kanseri, kalp krizi. Birçok sebep var. Zaten araştırın, göreceksiniz bunları. Boeing'in bir araştırması vardı mesela. İşte pilotlar emekli olduktan sonra yaklaşık 2-3 yıl içinde ölüyorlar yani. Öyle bir araştırma var, hatta paylaşırım bulursam tekrar. Böyle şeyler mevcut. Dolayısıyla maddi getirinin karşısında size çok fazla şey sunabilirim. Sunacağım da yani. Bunlar sadece başlıklarıydı. Çok prestijli meslek bu meslek. Ama prestijli olmasının yanında sizin bu hayatı taşımanız gerekiyor. Ne bu mesela? Ben daha önce özel sektörde çalışıyordum. Yaklaşık bir 3-4 senelik tecrübem var özel sektörde. Orada ertesi gün işe yorgun gidebilirdim mesela. Sabaha kadar arkadaşımla sohbet edip evde veya gece dışarıda bir yere gidip veya atıyorum gece seans sinemaya gidip sabah 6'da kalkıp işe gidebilirdim. En fazla yorgun olurdum çünkü müdürüme söylerdim. O günde yoğun bir takvim yoksa o günü idare edebilirdim. Ama pilot göre meslek değil. Siz bu prestije sahip olup bu hayatı yaşıyorsanız işe yorgun gidemezsiniz. Yani bu iş bunu kaldırmaz. İşe uykusuz gidemezsiniz. İşe aç gidemezsiniz. Yani ofiste bir şeyler yiyin veya kokpitte bir şeyler yiyin de gidemezsiniz. Çünkü kalkıştan itibaren neler olacağına hiçbir fikriniz yok. Yani başınıza Allah korusun olmadık şeyler gelebilir. Hava bozabilir. Başka bir ton faktör var yani. Dolayısıyla pilotluk bir meslekten ziyade bir hayat tarzıdır. Ve hayatınızı buna göre yaşamanız gerekiyor. Bir disiplin ister. Bu disipline sahip olmanız gerekiyor. Bu da dezavantajlardan bir tanesi.
Şu ana kadar kaç etti? 9 madde mi? 9 maddede size dezavantajlarını anlatmaya çalıştım. Muhakkak ki atladığım olur. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekleriz biz de düzeltiriz. Fakat bu dezavantajlara rağmen bu mesleği niye icra ediyoruz derseniz bu işe aşık olmamız. Bu iş tamamen bir tutku işi aslında. Havacılık başka bir meslek. Hakikaten başka bir meslek. Yani insanlar uykusunda sıcak yatağında yatıyorken siz kalkıp uçuşa gidiyorsunuz. İşte ailenizi uzun süre göremiyorsunuz. Ya öyle anlar olur ki doğum günlerini kaçırırsınız. Yeri gelir hatta maalesef ki Allah korusun başınıza gelmesin ama çok sevdiğiniz yakınınız vefat edebilir. Siz başka bir yerde olabilirsiniz. Bu meslek öyle bir meslek. Yani bu mesleği indirimli bilet, ne bileyim indirimli yanaklar, ballı yağlı kaymak şeyler için yapmıyoruz. Tamam bunlar bir avantajı. Zaten bu mesleğe bu yüzden sahip. Zaten bu yüzden bu kadar para veriliyor size. Böyle bir hayatı yaşadığınız için. Ama dediğim gibi bunun temelinde, o temelinde yatan şey tutku. Dolayısıyla havacılığa aşıksanız, havacılığı seviyorsanız bu meslek sizin için uygundur. Evet arkadaşlar, geldik kapanış konuşmasına. 10 tane madde derledik. Muhakkak kaçırdığım şeyler olmuş olabilir. Belki henüz tecrübe etmediğim şeyler olmuş olabilir. Biz de bu yolun başındayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle dezavantajları kısmında biraz daha vurgulu anlatmaya çalıştım ama ne kadar başardım bilmiyorum. Şundan dolayı aslında herkes için ballı kaymak tarafını biliyor. Hep avantajı pilot maaşı işte. Pilot olursan şu kadar para var. O iyi iş hem de dünya geziyorsun. O iş öyle değil aslında. Ne kadar aktarabildim bilmiyorum ama gerçekten de işin o kaftanın arkası çok büyük. Üzerine saatlerce konuşulabilir yani. Videoyu kısaltmak için biraz özetli geçtik. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.